Türk yazar ve şair Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de doğan ve 2 Nisan 1948'de faili meşhur cinayete kurban giden Sabahattin Ali, Türk edebiyatının efsaneleşen isimlerinden biri oldu. Kürk Mantolu Madonna romanında Maria Puder ve Rauf Efendi'nin aşkını anlatan Sabahattin Ali, askerdeyken kolu çatlak halde yazdı. Ali'nin kitabı yazarken yaşadığı acıyı giderebilmek için kolunu sık sık sıcak suya soktuğu biliniyor. Deyim yerinde ise Kürk Mantolu Madonna, Ali'nin dizinin üstüne yazdığı bir kitaptır. Rauf Efendi'nin içsel yolculuğunu aşk ile sarıp sarmalayarak okuyucuya sunan roman, ilk olarak 1940 yılında Hakikat gazetesinde Büyük Hikaye başlığı altında 48 bölüm olarak yayımlandı. Sonra 1943 yılında Remzi Kitapevi tarafından basıldı. Sabahattin Ali romanın ana fikrini dünyanın en basit, en zavallı hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir. Niçin bunu anlamakta bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz sözleriyle açıkladı. Kürk Mantolu Madonna 2016 yılı başında İngiliz yayıncı Penguin'in Modern Klasikler serisi arasında yer aldı. Penguin Yayın Evi'nin Modern Klasikler serisi kapsamında geçtiğimiz Mayıs ayında çevrilen Kürk Mantolu Madonna 73 yıl sonra ilk kez İngilizceye çevrilmiş oldu. Kürk Mantolu Madonna romanı bugüne dek İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Hırvatça, Arapça, Arnavutça, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca ve Gürcüce yayımlandı. Romanda 20'li yaşlarında babasının isteği üzerine gittiği Berlin'de sanata olan ilgisi sayesinde bir sanat galerisini ziyaret eden Rauf Efendi, galerideki tablolar arasında bir sanatçının otoportresini görür ve tablodaki kadını hiç tanımamasına rağmen platonik olarak aşık olur. Bu tablo onda daha önce hiç hissetmediği duygular uyandırır. Rauf Efendi tablodaki portrenin Andrea del Sarto tarafından yapılmış Madonna della Arpe isimli tablodaki Madonna'nın portresine benzediğini düşünür. Tabloya o kadar hayran olur ki fırsat buldukça tabloyu görmeye gider. Fakat başka gözlerin onu takip ettiğini fark etmez. Artık ritüel halini alan bu tabloyu seyretme seanslarından birinde bir kadın onun yanına gelir. Bu kadın tablonun sahibi olan Maria Puder'dir. Bir tablodan başlayan aşkı anlatan roman için Sabahattin Ali'nin Andrea del Sarto imzalı Madonna del Arpe tablosundan ilham aldığı biliniyor. 1983'ten bu yana Yapı Kredi Yayınları'nın bastığı Kürk Mantolu Madonna yayın evine geçtiği günden bu yana 10 binlerce sattı. Hala popülerliğini koruyan Türk Edebiyatı'nın başyapıtı ayda ortalama 10-15 bin arasına satmaya devam ediyor. Sabahattin Ali'nin kızı müzikolog Filiz Ali, Kürk Mantolu Madonna'nın bu kadar ilgi görmesini ve en çok satanlar listesinde yer almasını, kitap genç insanların duygularına hitap ediyor. Edebiyat öğretmenleri hala öğrencilerine bu kitabı tavsiye ediyor ve gençler duygularını aktardığı için kitabı severek okuyor sözleriyle özetliyor. Usta edebiyatçının şiirleri birçok sanatçı tarafından beslenip şarkı sözü haline getirildi. Kitap 1943 yılında basıldıktan sonra ilk gelişte Nazım Hikmet'ten geldi. Nazım, Mayıs 1943'te Bursa hapishanesinden gönderdiği mektupta Kürk Mantolu Madonna hakkında şunları yazdı. Kürk Mantolu Madonna, ben bu kitabı hem sevdim hem kızdım. Evvela niçin kızdığımı söyleyeyim. Kitabın birinci kısmı bir harikadır. Bu kısmın kendi yolunda inkişafı yani küçük bir burjuva ailesinin iç yüzünü tahlili öyle haşmetle genişlemek istidadındaki insan buradan ikinci kısma geçerken elinde olmayarak yazık olmuş. Bu çok orijinal, çok mükemmel başlangıç ve imkan boşuna harcanmış. Keşke bu başlangıç harcanmasaydı diyor. Ben başlangıcı okurken yani Berlin'e kadar olan pasajı senin benim anladığım bağındaki realizme hayran oldum. Beni dinlersen o başlangıcı almak ve kahraman ölümünü kısaca tekrarlamak suretiyle o ailenin efradı ve eşhasının hayatları etrafında bir ikinci cilt ayrı bir roman yapabilirsin. Böylelikle de dinlemeye başladığımız harika musiki birdenbire kesilmiş olmaz.